Merhaba, ben Georgia. Soul Pancake'in kanal yöneticisiyim. Bugün fikirleri etkileyici hikaye ve formatlara dönüştürmeyi konuşacağız. Yaratıcı sürecin en zor kısmı beyin fırtınası olabilir. YouTube'da birçok mükemmel video var. Bunlar arasında öne çıkmayı öğrenmek zor ve göz korkutucu olabilir. Soul Pancake'te en sevdiğim şey, birisi bir video için beyin fırtınası yapmak için geldiğinde herkesi bir odaya topluyor. Hepimiz orada oturuyor ve aklımıza gelen her bir fikri tahtaya yazıyoruz. Daha başta ortaya fikirler atarken kısıtlamalar hakkında konuşmayız. Ne kadar çılgın olduklarına bakmadan tüm fikirlerimizi tahtaya yazarız. Çok çılgın fikirler ürettiğimiz zamanlar oluyor. Sonra sıra makul hikaye fikirlerini ayıklamaya geliyor. Bir fikirle ilgili beyin fırtınası yaparak çok çılgın fikirler üretebilirsiniz. Biz bir LED dans pisti yapmak istedik. Elimizin altında LED dans pisti veya baştan yapacak bütçe yoktu. Biz yaratıcı çözümler üretmek için birlikte bir ekip olarak çalışırız. LED dans pisti yapamayabilirsiniz. Ancak disko topu almak o kadar zor değil. O da işinizi görür. Çılgın fikirlerimize geri dönüp onlara tamam diyoruz. Onu yapamayız ancak yerine bunu şu şekilde yapabiliriz diyerek çalışmayı deniyoruz. Ardından en beğendiğimiz fikirleri seçip onlara yıldız koyuyoruz. Genelde istikametimizi belirleyecek 3-4 fikre yıldız koyarak veya 3 cümlelik özetler yazarak başlıyoruz. Ardından o fikri hayata geçirip geçiremeyeceğimize karar veriyoruz. Sonraki kısımda hikayenizi geliştirme hakkında konuşacağız. Videonuzdaki insanlar ya da yazdığınız karakterler hikaye fikirleriniz için mükemmel bir başlangıç. Mesela ben taklit yapmayı seviyorum. Ancak ne kadar çok insanın istedikleri zaman şaklabanlık yapacak eğitimli bir maymun olduğumu düşündüğünü biliyor musunuz? Bu rahatsız edici. Bunu Colin Farrell olarak söyleyebilir misin? Ne? Yani benim harika olduğumu söyle ama Colin Farrell olarak söyle. Amber sen harikasın. Gerçekten. Aman tanrım, evet. Şimdi de Matthew McConaughey yap. Genelde bir karakter hakkında düşünmeye başlarım. Ne istediklerini ve elde etmelerine engel olan şeyi düşünürüm. Ayrıca kim olduklarını, onları eşsiz yapan şeyleri de düşünürüm. Endişeli ve sürekli bacakları titreyen birisi mi? Onları bizden biri yapan ne tür gariplikleri var? Genelde bu karakterlerin atıldıkları maceradan başlıyorum. Rock yıldızıymışım gibi düşünüyorum. Gece boyu parti yaptıklarını veya dans ettiklerini ya da havalı bir şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Maske takar mıyım? Modern dans yapıyor olsaydım, evet. Endişeli olduğu için kendini gizlemek isteyen ve modern dansçı olan herhangi biri. Bu bir tür kuş. Biraz kötü niyetli görünüyor. Gözler kalbin aynası mı bilmiyorum ama bizimle aynı sorunları yaşayan insanları fark edebiliyoruz. Hepsini bir anda yazmaya gerek yok. Karakterin ya da kişinin hikayede yüzleşeceği ana sorun veya soruyu tanımlayarak hikayenin gidişatını düşünün. Hikayenizi izlerken izleyicileri hangi kısımlar hop oturup hop kaldırır? Mühim olan karakterin istediği şeyle onu nasıl alacağı arasında bir gerilim oluşturmaktır ya da alamayacağıyla. Böylece hikayenin akıbetini biliriz. Soul Pancake'in anlatı dizisi olan Taklitçi Çocuklar'daki Jim ve Rose çok yetenekli ve ünlü taklitçiler ancak ciddi drama aktörleri olmak için taklit yapmayı bırakmak istiyorlar. Sorun şu ki alabildikleri tek iş taklit yapmak oluyor. Bu da işi bırakmalarını zora sokuyor. Dizinin ilk bölümünde taklit yapmayı bırakmak için 12 adımlı bir program buldular. Bu bizi doğrudan aksiyonun içine veya hikayenin konusuna çeker. İzleyiciler her an ayrılabileceği için, izlemeye devam etmeleri için onlara neden vermelisiniz. Mutluluk bilimine yaptığımız ilk bölümün adı minnettarlık deneyiydi. Fikir şu şekilde oluştu. İnsanları neyin daha mutlu ettiği sorusunu soran, mutlulukla ilgili bir dizi yapmak istiyorduk. Yaptığımız şeyin pozitif psikolojide uygulaması var ve gerçek insanları test etmemizi sağlıyor. Teşekkür etmek istedikleri birine bir mektup yazmalarını istiyoruz. Asıl dönüm noktası onlara o kişiyi kamera açıkken aramalarını istediğimiz an oluyor. Numarasını ezbere bilmiyorum, bu çok kötü. Sorun değil, ben annemin numarasını ezbere bilmiyorum. Merhaba tatlım. Hey, nasılsın? Bir saniyen var mı? Neredesin? Otelde mi? Evet oteldeyim. Bir saniyen var mı dediğinde kötü bir şey oldu diye korktum. Hayır, şu an TV şovundayım. Bana en çok ilham veren kişiyle konuşmamı istediler. Seni seçtim, bana seni arattılar. Hadi ya.
İzleyiciler için bundan çıkarabilecekleri bir ders bulduk. Teşekkür edin. Çünkü böyle. Mutluluğun sırrı budur. Böyle bir sürprizle hikayen ilgi çekici şekilde akabilir. Ekranı başındakiler kendilerinden bir şey bulur, daha fazla izlemek isterler. Son bölümde hikayenizi izleyicilerin beklentisi doğrultusunda gözden geçirme hakkında konuşacağız. Çeşitli nedenlerden dolayı video paylaşırız. Özellikle bize bir şey hissettirdikleri veya yeni bir şey öğrettikleri için bir videoya gülebilir, ağlayabilir ya da şaşırabilirsiniz. İzleyicileriniz kimler ve bunu izlemek için tıklarlar mı? Tüm videoyu izledikten sonra paylaşmak isterler mi? İzleyicilerinizin tanıdık bir yüz gördükçe daha bağlı hissedeceğini unutmayın. Yeni bir karakter ya da kişilik tanıtıyorsanız biraz bilgi verin. Yeni fikirlerinizi izleyiciler üzerinde denemek, ilgilerini canlı tutmak ve videolarınızı takip eden bir kitle edinmek için mükemmeldir. Şimdi izleyicileriniz hakkında düşünün. Sizin de bu hikayeyi videoyla anlatmaktan zevk almanız gerekiyor. Video hazırlamak zaman ve sabır gerektirir. Bu süreci seviyor olmanız gerekir. Hikayenizi şahane bir videoya dönüştürme hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz buradaki diğer içerik oluşturucu akademisi videolarını izlemeyi unutmayın. Soul Pancake videolarına bakmak isterseniz burayı tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler.